Öğretmenlik yapmayacaksın. Tiyatroda yapmayacaksın ama. Fazla sokakta da görünmeyeceksin. Yurt dışına da çıkmayacaksın. İşsizlik maaşımı asla onu da almayacaksın. Bir yerde sigortalı işe de giremeyeceksin. Şunu da yapıyorsun, ne yapıyor? Çekin vurur yani. Raddesine geliyor insan yani. Çek vur yani. Siz benim anlattığım masalları merak ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Dışarıdaki hayatı, özgür hayatı merak ediyor musunuz, etmiyor musunuz? 2006'dan beri öğretmenlik yapıyorum yaklaşık 10 yıldır, 11 yıldır. Bu öğretmenliğin ardından 675 nolu KHK ile ihraç edildim. İlk duyduğumda şok oldum ama bir rahatladım. Çünkü bana ne olacak diye beklediğim bir dönemde. Çünkü bütün arkadaşlarım açığa alınmıştı. 750 kişi açığa alınmıştı Antakya, İskenderun çevresinde. Neden atıldım? Sebebi belli aslında, çokça sebebi var yani. Gezi'de başladı, Suriye Savaşı'yla Antakya'da yüksek bir muhalefet vardı ve biz de bunun içerisinde olan insanlardık. Binlerce kişi gibi, ben de bunların içerisindeydim. Nasıl var olduğumu falan düşündüm önce yani. Ben öğretmen olarak doğmadık yani. Ya da öğretmenken de sadece öğretmen değildik. Acaba ne yapabilirdim diye insanı kendine sorduğu bir dönem oluyor. Diğer ihraçlarla da sohbet ettim de ya ben kimdim ve ne yapıyordum ve ne seviyordum. Ama o süreçte gerçekten bütün kelimelerin anlamını yeniden öğrendiğim bir dönem olarak tarif ediyorum hayatımda. Yoldaşlık, dayanışma, beraber üretme, kolektiflik bunları bildiğimi düşünüyordum. Yani elbette öncesi de çok değerliydi ama sonra yepyeni bir anlam kazandı. Yani yoldaşlık neydi, dayanışma neydi bunu gerçek anlamıyla gördüm. Sınıftakini sokağa taşıdım ve bir süre sonra gördüğüm çocuk sayısı artmaya başladı. Önce çocukların karşısına ilk çıktığımda hissettim kendimi yani sınıf değil başka bir yer, sokaktayım. Sınıfta yaptığımın aynısını yapıyorum yani aynı hisle yapıyorum. Ama yani nasıl acaba? Tuhaf bir özlem, acayip bir histi yani o çocuklarla buluşma anı. Çok böyle romantik, hem romantik bir yerden hem de şaşkınlık içerisindeyim yani. Ya ben 3 ay önce atılmıştım yani. Bir daha çocuk görmeyeceğimi düşünüyordum hayatım sonuna kadar falan. Öyle olmadı. Küçük bir hikaye kitabını okuyup onu sadece anlatarak başladım. Hatta arkadaşım diyor, ne güzel ya diyor, sen diyor, yılda 20 tane çocuk veriyordu eline devlet, öyle gidiyordun yani. Şimdi daha, yani seni attılar, daha kötüsü oldu abi, sen günde 300 çocuk görüyorsun yani. Özellikle Oturlu'da öyleydi. Her gün bir okuldayız, 300 tane çocuk var, diğer okuldayız 300 çocuk var. Yani ben atılmıştım ya adam olarak yani. Hani başıma kötü bir şey gelmesi gereken çok daha iyi bir şey oldu. İşte etkinlik şu isimli arkadaşın KHK'lı olduğu gerekçesiyle terör örgütüyle ilişkisi olma ihtimali üzerinden etkinliğin ilimizde sergilenmesi uygun görülmemiştir. Yolculuğumuz hala devam ediyor. Şu anda çocuklara, büyüklere, yetişkinlere, ergenlere her yerde masallar, hikayeler, öyküler anlatıyoruz. Ekibimiz giderek büyüdü. Artık İzmir'deyiz. İzmir'deyiz ama her yere gidiyoruz. Bir de bunu grevlerde anlatıyorum. Bu anlattığımı. Aslında. Ne zamandır grev olmadığı için provam yok. Koşmuşlar. Onlar koştukça dev daha da sinirleniyormuş. Hadi gözlerimizi kapatalım demişler. Kapatmışlar gözlerini. Koşmuşlar. Fakat bir süre sonra devden hiç ses gelmemiş. Gözlerini açmışlar. Deve doğru bakmışlar. O da ne? Devin boyu kısalmış. Bu nasıl olabilir? Hadi koşun. Daha da hızlı koşmaya başlamışlar. Devin boyunun kısaldığını görünce herkes onlara katılmış. Koşmuşlar. Onlar koşmuş, dev kısalmış. Dev kısalmış. En sonunda devin yanına geldiklerinde almışlar devi yerden, koymuşlar avuçlarının içine. Şuna bakın ya, görüyor musunuz? Şuna bakın. Sen miydin bizi günlerce evimize hapseden?
Sen miydin bizi evden dışarıya adım attırmayan, bize sopasını sallayan sen miydin? Çabuk söyle, itiraf et, kimsin sen? Kim gönderdi seni, kimsin? De kadının avucunun içinde titremeye başlamış. Benim adım Korku. Korku dediği anda elinin içindeki dev birden yok olmuş. Ve herkes anlamış ki onları evlerine kapatan, onları yemeksiz bırakan şeyin adı korkuymuş. Bu kadar. Bunu çekmedin değil mi burayı?